Bugün Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü olarak İstanbul ve Gençler başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Sözümüz var, üniversiteler nasıl bir kent istiyor adlı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet. Sorusunu sormak isteyen olursa 4-5 soruyu alalım, sonra Ekrem Bey cevap verecek. Buyurun. Bazı yerlerde yapılan inşaatlardan dolayı daire yapılmış kaldırımın çöktüğünü göreceksiniz. Acaba bunun Ramazan ayının özel olması seçiminin muhafazakar seçimini daha sevgili yürütmek istemektedir. Sizin belediyeniz ve bu şehir insan odaklı yönetildi. Hani bisiklet, hani toplu taşımaya özel şeritler, akaryakıt zamlarından bahsediyoruz. Çok basit. Çünkü çaldılar. 55 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. Bay Kemal ve onun müridi adını vermeyeceğim. Bazen İstanbul'un en büyük sorunu ne diye soruyorlar. Ve zorlandığım en kritik soru bu. Niye? Yani tek bir cevabı yok. Ulaşım sorunu, mülteci sorunu, yoksulluk sorunu, bir sürü şey sıralarım. Aynı şekilde Türkiye içinde ne yazık ki adalet, eğitim, işsizlik, sanayicinin sorunu var. Tarımla ilgili sorunu var. Topraklarını üretemiyor. Yani bu ülkenin üretememe sorunu var. İyi bir belediye başkanı olduğunuzu düşünüyor musun? Cevabı güç yani. Ben ona cevap verirsem kibirli mi olurum bilmiyorum ama iyi olduğumu düşünüyorum. En azından elimden gelenin en iyisini yapmak için son derece gayretliyim. Günaydın. Nasılsınız? Bu pazar seçim olsa Ekrem İmamoğlu tekrar belediye başkanlığına aday olsa oy verir misiniz dediğimizde 63-64 puanla Ekrem İmamoğlu'nun tekrar kazanacağını görüyoruz. AK Parti aslında kolaylıkla meydanlarda ezilebilecek, kürsülerde dövülebilecek, sandığa gömülebilecek bir siyasetçi değil. Bunu da gösterdi 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da. 23 Haziran değişimin en önemli startı yani. Bir start vermiş olduk biz aslında. Ve buna bütün Türkiye'nin ihtiyacı var. Değişime karşı ve demokrasi için birleşmenin de simgesi. Yani bir araya gelmenin. Arkadaşlar açıklama fazla bir şey yapmayacağım. Yargı süreci sona erdi. Bu gerekçelere dayanarak da seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Demokrasinin güçlenmesi için
bu şehrin geleceğinin çok daha güzel hizmetlerle buluşması için oyumuzu kullanalım. 31 Mart 2019 seçimleri Türk demokrasisinin en ayıplı. 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına. En utanç verici, en şaibeli. Ne dedi Yunan medyası? İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bu arkadaş ne dedi? Bundan sonraki 1000 yıl boyunca hatırlanacak, Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. utanılacak bir seçimidir. Yapılan tabiri caizse sahtekarlığın Biz diyoruz ki kesinlikle bir şey. Oyları çaldılar. Bu kadar açık, net. Seçim sonuçlarına itiraz tartışması bitmeden Twitter adresinize istediğinizi yazabilirsiniz. Bu FETÖ. Binali Yıldırım'ın o gün siyaseti bırakması lazım. Binali Yıldırım'ın bir daha siyasette iddia sahibi olmaması lazım. Türkiye sizi izliyor, buyurun. Seçimde oylar çalındı. Seni uyarın. Ben de aynı tarzda geçeyim. Önümüzdeki pazar sandık başındayız. Efendim buraya doğru lütfen. Alt tarafı bu bir seçim. Bu sadece bir seçim, o kadar. Yani birilerinin yer değiştirip birilerinin geleceği bir seçim. Binali'yi veriyorum. Binali Yıldırım. Rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Türk halkını aşağıladılar. Türk halkının onuruyla oynadılar. Millet geldi, 1 milyon oy farkla şamara indirdi bunları. Birbirimizi sevmeye geldik. İstanbul. Bazı acılar insanlar tarafından unutulmaz. Erdoğan'ın da hayatında unutmayacağı günlerden bir tanesidir 23 Haziran. Şimdi deniyor ki Cumhurbaşkanı hiçbir seçimde yenilmedi. 31 Mart'ta kim yenildi? 23 Haziran'da kim yenildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yenildi. Tüm mitinglerde Cumhurbaşkanı konuştu. Bütün mitinglerde o konuştu. O çıktı sahneye. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dedi. O kaybetti. Şimdi Erdoğan gibi bir lider kendisini seçimde, bir seçim yarışında mağlup eden bir kişiyi kolay kolay affetmez. Hükümet elinden gelen her türlü engeli çıkarıyor. İstanbul'da şu an 2 tane metro hattı var. Biri M ile işaretli, diğeri U ile işaretli. Yani hükümet İstanbul'da paralel belediye yönetimi kurdu. Paralel belediye yönetimi. Başkanım, Esenler biliyorsunuz çok kritik bir nokta ve biz orada iletişime çok önem veriyoruz. Kapılarımızı Metro İstanbul hayatında ilk defa açtık. Metro İstanbul tarihinde ilk defa geçen sene kurumsal itibar araştırmasını yaptık. Burayı da hızlı geçiyor. Görmedim. Basında kontrollü haber yansımasında da yaklaşık %26 artışımız var. Bu da güzel bir gelişme. Şimdi Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba, hayırlı işlerin olsun. Temeli yıllar öncesinde Atatürk tarafından atılmış bir parktayız. Çok nadide bir düşünce. Yani burada Atatürk ismini anmadan konuşmak zaten bu ülkenin her karış toprağında hadsizlik olur. İşte tam da oradayız. Neredeyiz? Florya'da kendi keşfettiği alanın yakın çevresini nasıl cennete çevirir bir yönetici? Buna bir örnek. İyi günler, günaydın. İyi günler, ormanımızı çok güzel yaptınız. Teşekkür ederim. İlk defa bu kadar güzel oldu ormanımız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen öyle. Çağdaş bir kentsek kişi başı yeşil alanı insanlarımız adına 12 metrekarelere oturtmalıyız. Dünyada bu ölçü var. Bizim ne yazık ki kişi başı yeşil alanda 7 metrekareleri yeni aştık. Ama bugün kentte çok kötü şeyler konuşuyoruz. Yani var olan bir havalimanını da yok edip yeşil alan yapıyorum havasını atmaya çalışan bir ihanet girişimi var. Evet. Hani böyle bir ihale yapılıyor ve ihale veriliyor. İhale verildikten 3 gün 4 gün önce ne oluyorsa malum oluyor bu firmaya, oraya eskavatörle giriyor. Firma hakkında da suç duyurusunda bulunacak. O kıkır kıkır gülen bakanlara sesleniyorum. Atatürk Limanı, Havalimanı, Millet Bahçesi olarak bugün saat 16'da ilk fidanını toprakla buluşturacağız.
Vali Bey benim yanımda açıklama yapıyor. Diyor ki Atatürk Havalimanı'nda açılış var vesaire vesaire. Şimdi dönüp diyeceğim, duruyorum yani hani asla hakkım. Yani diyeceğim ki ya beni davet ettiniz mi? Beni davet ettiniz mi açıklama yapıyorsun diyecektim. Ben tam o anda zor tuttum kendimi mesela. Deniyor ki işte siyasilerle tartışıyor. Erdoğan canlı yayında dönemin Bakan İmran Aykut'la kavga etti canlı yayında. Bana sormadan burada hiçbir şey yapamazsınız dedi. Alsınlar baksınlar neyle ilgili konuşmuşum. Ya bir hakaret etmiştir cevap vermişimdir. Ya İstanbul'la ilgili kötü bir tarif yapmıştır cevap vermişimdir. Mücadelemi ortaya koymuşumdur. Yani birileri şunu diyor. Sen belediye reisisin, hiçbir yere çıkma, otur yerinde. Bunu hem iktidar söylüyor hem de CHP çevresindekiler söylüyor. Erdoğan Aziz Nesin'le kavga etti, Aziz Nesin'le. Canlı yayında. Konu da laiklik. Belediye başkanı yani. Kimse diyor mu ne işin var senin Aziz Nesin'le, ne alaka var? İmamoğlu yaptığında canım sen belediye başkanı yerini bil falan diyorlar. Senin sınırların İstanbul'la çevrili falan diyorlar. Doğu Karadeniz turu dedik. Erdoğan kaç defa ziyaret etmiş belediye başkanı döneminde? Defalarca ziyaret etmiş. Yani sıralayalım mı? Yani benim Karadeniz gezim var 2 gün. Bayburt, Gümüşhane, Erzurum gezim var 2 gün. Elazığ gezim var. Bir okul temel atma töreni 1 gün. Yarım günde Diyarbakır 1,5 gün. Başka yok. Ya nerede geziyorum ben yani? Erdoğan siyasi yasağını nerede yaptı konuşmada aldı? Hatırlıyor musun? Siirt'te. Erdoğan Siirt'te ne işi var? Siirt'te belediye açılışına mı gitmişti? Yaptığı konuşma belediyeyle ilgili miydi? Belediye faaliyetleriyle ilgili miydi? Hayır. Vay İmamoğlu geziyor. Yani gürültüsü çok şey. Ne yapayım ben yani? Ne yapabilirim? Dolayısıyla ben işime odaklıyım. I don't know where I belong. No, I don't know. But I've been hanging on for too long. 'Cause no one really knows me at all. So help me find my way, the way I came from. 'Cause I'm feeling lost and afraid. Baby, I've been too far gone. Oh, how I've been so wrong. 'Cause no one really knows me at all. İlk sorum, ülke gündeminde oldukça yer alan bir Trabzon geziniz var. Trabzon gezinize muhalif seçmen ve Atatürkçü kitle tarafından da tepki duyulan Nagihan Alçı ile aynı fotoğraf karesinde yer almanız büyük bir eleştiriyle de karşılandı. Herkesin aklında oluşan belli başlı birkaç soru var. Genel anlamda tüm bu sorulara Trabzon gezinizle alakalı özellikle ne söylemek istiyorsunuz? I've been spending time's on my side. No one really knows me at all. Şimdi bence birkaç sebebi var. Birincisi çok baskı altındaydı yani çok hedef durumundaydı. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer taraftan Süleyman Soylu ve bütün AK Parti hükümeti İmamoğlu'na adeta çullanmışlardı. Bence biraz da bunu kırmak istedi. Bunun üzerine yürüdü. Ve bunu da en iyi yapabileceği yer olarak Karadeniz'i gördü. Hem seçim zamanı hem de bir sene sonra Trabzon ziyareti yapmıştım. O zaman il başkanımıza söz vermiştim haklı olarak çünkü Rize, Artvin'e gelememiştim. Şimdi o sözümü yerine getiriyorum. Biraz aslında 3 yıl önceki söz diyebiliriz ya da en son 2 yıl önceki söz. İkincisi
Tabii Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında onun da adı geçiyor. Yani en önemli adaylardan biri o. Bence masaya kendisini hatırlattı. Yani altılı masaya burada ben de varım dedi. Vaziyet ortada dedi yani. Erdoğan'ın memleketi diye bilindiği için Rize. Yok, benim daha çok memleketim ya. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da doğdu, büyüdü. Kökeni Rizeli ama ben bu topraklarda büyüdüm. Doğdum, büyüdüm yani. Bu yöreye dair o benden biraz fakir yani. Benim deneyimim daha yüksek. Bu aynı zamanda iktidara da bir meydan okuma. Ben buradayım, ben bu sokaktayım ve gezerim demesiydi. Gerekirse Cumhurbaşkanı şehrinde de gezerim. Coşkulu alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanlarımızı yerlerine davet edelim ve yine kuvvetli o güzel alkışlarınızla, o gülen sevgi dolu kalbiniz gözlerinizle onu çok bekledik, sabırsızlıkla bekledik ve heyecanla karşılayacağız şimdi. Ve coşkulu alkışlarınızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sevgili dostlar, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bugün 16 milyon insan hepsinin oyu bende, hepsinin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi İstanbul'un belediye başkanı seçildi. Evet, Rizeli hemşehrilerim, bayramınız mübarek olsun. Güzel insanlar, güzel toprakların güzel insanları, sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. 2002'ye kadar Rize'nin uşağı Mesut Yılmaz'dı. Mesutçuluk o dönem Rizeliliğin üst kimliği gibi bir şeydi. Mesutçuydu herkes. 2002 yılında yani AK Parti'nin iş başına geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden bir gün önce Recep Tayyip Erdoğan Rize'ye sokmadılar. Recep Tayyip Erdoğan Rize'ye son mitingini yapmak üzere Rize'ye gelmişti. İş araçları ve kamyonlarla önü kesilerek Rize'ye girmesi 2 saat geciktirildi. Dedemon Otel'in önünden Erdoğan'ın seçim otobüsüyle Rize'ye girişini geciktirenler kimlerdi biliyor musun? Mehmet Cengiz ve diğer iş adamlarıydı. O gün Mesutçu olan Mehmet Cengiz daha sonra AK Partili oldular. O Dedemon Otel'i de Mehmet Cengiz'e verdiler. Sadece Mesut Yılmaz'ın denebildiği yerde İmamoğlu'nun orada miting yapması bile ben buradayım demektir. O bile iddialı bir durumdur. Çayeli deyince tabii ki bizim için baba dostu, memleketin hizmeti için hayatını adamış Mesut Yılmaz'ı rahmetle anmak isterim hepinizin huzurunda. Artvin'e doğru giderken daha özgürlükçü, daha sol söylemler. Merkeze doğru gelirken daha bir merkez sağa yakın bir söylem tutturdu. Bunu netleştirmesi lazım. Örneğin Çayeli'ye gittik. Çayeli'nde Mesut Yılmaz andı. Niye? Mesut Yılmaz oralı. Bir sonraki yıl pazardı. Pazara gittik. Bu kez arabanın üzerinde Alper Taş vardı. Sol partiden. Şimdi Mesut Yılmaz ve Alper Taş ancak iki yan ilçeden insanlar olarak yan yana gelebilirler yani. Kıymetli Genel Başkan'la biz tabii o mücadeleyi beraber verdik. Allah razı olsun. Geç kaldık. Razı oldum. Gel da gel. Kurban olurum. Başa gel. Belediye lazım değil. Başa gel. Şuraya baksana. Diğer muhtere baksana. Yani
yazık değil mi? Şurada Trabzon'un silüeti yani. Çocuklar, Trabzonlu hemşehrilerimiz, çok büyük sabırsızlıkla bekledik. Coşkuyla bekledik. Büyük heyecanla bekledik. İşte geliyor. Sizlerle bayramlaşmaya geliyor. Doğduğu topraklara geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıdeğer başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Hemşehrilerim nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben İmamoğlu'nu Doğu Karadeniz turu yani bir siyasetçi açısından eğer kitlesellik ise murad edilen onu fazlasıyla karşıladı. Orada başka hatalar oldu. Bana sadece çorba verin. Ya tabii ki insanların düşünceleriyle aynı düşünmem. Hatta çok birebir yani direkt zıt bir kutuptayım. Ama zıt olduğum bir kutuptaki insanla diyalog kurmayacağım anlamına gelmez bu. Mesela bu gezideki hatan yanındaki insandır, öyle değil yani. Kaldı ki biz bu ülkede farklı seslerle konuşmayacağız, farklı seslere demeç vermeyeceğiz. Tek sesli olacağız, tek tür insana konuşacağız diye yola çıkmadık ki. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Akıllı olmaya davet ediyorum. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Aslında pekala yönetilebilecek olan bir krizi daha da büyüttüler. Ekrem İmamoğlu tecrübeli bir siyasetçi değil. İlk defa siyasete İstanbul'un bir ilçesinde belediye başkanı olarak girmiş ve daha önce de bir müteahhit. Yaptığım davetin, yolculuğun asla yanlış olduğunu düşünmüyorum ama yanlışlarım var. Söylediğim vız gelir tırıs gider gibi. Yani o andaki psikolojimle yapmamam gereken bir şeydi. Ya da akıllı ol derken ayar vermek istemedim ama vücut dilimi izlediğimde 10 kişiyi izletsem 8'e ayar verdin derdi. Ama ben ayar vermek için demedim aslında. Gerçekten akıllı olalım. O açıklamalar bir üslup hatasıdır. Bir tecrübe yetersizliğidir. Yani o sözlerle cevap verilmeyebilirdi. Ama bunlar hata. Hata. Hatamdan da özür dilerim de. Yani çok önemli. Yani ben böyle hani hata, özür dilemeyen birisiyim. Hayır, tam aksine. Her insan özür diler. Yani topluma liderlik eden insanların hele bu çağda özür dilemesi daha da bence özenli bir davranış olur. İstanbul'da kar felaketi söz konusu olduğunda Büyükelçide balıkçı yemek yemeye gitti. Bir başka yerde kayak merkezine gitti. Yazın mesela İstanbul'da bir sel baskını olmuştu. Bodrum'a gitmişti. Bunları ziyaret edersiniz, gidersiniz. Bu seyahatler doğal. Ama bu tür seyahatlerde belediye başkanının kendi siyasi, bürokratik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren gezilerinin ve seyahatlerinin dışında kalan kısmının finansmanını asla Büyükşehir Belediye bütçesinden yürütemeyiz zaten. Yani kanun da buna müsaade etmez. O bakımdan hani onu karşılayacak kendi varlığımız var. Zengin zaten, babadan zengin. Yani İmamoğlu babadan zenginken fakir numarası mı yapsın? 30 bin liralık, 40 bin liralık bir saat takıyorsa, hediye bile olsa ben olsam takmam. Bu bir hatadır. Politikacının yapmaması gereken bir hatadır. Kendisi şahsen zenginmiş. Evet öyleydi zaten. Yani İmamoğlu bugün zenginlik, babadan zengin zaten adam yani. Saati var, takmasın mı kardeş? Ayakkabısı var, giymesin mi yani? Böyle saçmalık ilk defa duydum. Burada yanlış olan şey o saate sahip olmak değil, politikaya girdikten sonra kişisel hayatında bazı fedakarlıklara, mahrumiyetlere kendisini razı etmesidir. Mesele kamu kaynaklarını kendi servetine dönüştürmemesi. Mesele bir yüzükle siyaset başlayan adamın evlatlarının gemicik sahibi olması.
Mesele zaten babadan zengin olan İmamoğlu'nun saat takması değil ki, yani böyle bir izah mı olur? Geçmişte yurt dışında terör örgütünün de etkinliğinde yer aldığı için eleştirilen ve hatta Derince'deki konseri iptal edilen, hatta şu an Türkiye'deki neredeyse çoğu konseri iptal edilen Aynur Doğan Harbiye Açık Hava sahnesinde konser verdi. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi bakın, Aynur Doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Aynur Doğan'ın bu ülkeye girmesinde, dolaşmasında bir engeli yok. Aynur Doğan tutuklu mu? Gözaltında mı? Peki dağlara taşlara mı şarkı söyledi? Binlerce insana söyledi. Benim ülkemde, benim şehrimde bir terör örgütü üyesinin ya da bir terör örgütü elebaşısının ya da bir terör örgütünün propagandasını yapsa ben ilk önce gider onun karşısında dururum. Bir organizasyon şirketi var. İstanbul Belediyesi'nden yer istemiş ve vermişler. Bir hafta sonra Bursa Belediyesi vermiş zaten. Sanatçılara ideolojik süzgeç uygulamak, yazarlara ideolojik süzgeç uygulamak belediyelerin işi mi? Bu milletin hak etmediği ortamları, başkalaştırıldığı, inançları, düşünceleri üzerinden cezalandırıldığı bir toplum ve ülke asla olmamalıyız. Yakın zamanda tutuklanan bir İBB personeli vardı. Aynı kişi, aynı adresicilik kaydıyla Sultanbeyli Belediyesi ile paralel yürütülen çalışmada görev almış. İşte bir Aile Bakanlığı'nda görev almış. O gün problem olmayan bu sicil geldi İmamoğlu'nun döneminde İBB'de çalışırken karşısına çıktı. Kurumlara girerken bir güvenlik soruşturması yapılıyor. Güvenlik soruşturması temiz gelmiş bir adamı işe almanın bence bir sakıncası yok. Ben de olsam alırım. Ama sonradan o anarşist çıkabilir. O zaman sorumlu kimdir? Güvenliği temizleyenlerdir. Orada çifte bir denetim süreci yapılabilir. Gene de gelecekte bunların bir problem oluşturacağı varsayılarak, bir akılda tutularak bir denetim süreci daha işletilebilir. Pekala onlar valiliğe gönderilebilirdi. Yani bugün o tartışmalar yaşanmayabilirdi. O kadar çok eleştiriye rağmen Ekrem İmamoğlu beğenisinde kaç puan kaybetti? 2 puan. 52'den 50'ye indi. Daha bugün baktım Van Muradiye'de cuma namazından çıkarken bütün sokakta İmamoğlu lehine bir hava vardı. CHP'nin orada oyu %1'in altında. Sosyal medyada evet çok tartaklandı, çok dövüldü ama bir de Muradiye var işte. Bu bize şunu gösteriyor. Bu sosyal medyadaki politik çevrelerin, muhalefet çevrelerinin ve iktidar çevrelerinin bu olayı olduğundan fazla büyütmesi ve sanki bütün kamuoyu böyle düşünüyormuş gibi, böyle görüyormuş gibi aktarmasıdır. Tren rayı gibi keresteleri yerleştirdiğimiz ray vardır. Böyle kendinizi bir kaptırırsanız bir anda bir bakmışsınız kolunuz kesilir yani. Twitter'da öyle bir Planya gibi ya da Hızar şeyi gibi, rayı gibi bir kaptırırsan kolun gider, bacağın gider, kafan gider, organların gider yani. Böyle bir iki defa o türbülansa böyle hafif parmağımı sokunca lan ne oluyor deyip kendimi geri çektiğim oldu. Dolayısıyla birkaç kez üzüldüğümü hissettim ama böyle çok aykırı, çok rahatsız edici bir ortam ve gündemi varsa anında uzaklaşıyorum Twitter'dan. 1, 2, 3. İster istemez sizi etkiliyor. Benim en büyük kaygım ne biliyor musunuz o anlarda? Çocuklarım etkilenmesin. En büyük kaygım. Çocuklarım çok korumacıdır. Bahsettiğimiz kişiler 24, işte 11-17 yaşındaki çocuklar ve gençlerden bahsediyorum. Bunların birçok sosyal zevklerinden benim yüzümden, benim talimatımla da değil, kendilerini çekmiş durumda. Peki aile arasında sizin yaptığınız yanlışlarla ilgili eleştiriyor mu eşiniz, çocuklarınız? Konuşuyor musunuz? Evde öyle bir muhalif şeyim var, cephem var. Bir gün bir doktor arkadaşımız bizim tartışmamıza dayanamadı mesela. Öyle bir oldum ki böyle bir anda büyük oğlum, küçük oğlum ve eşimin çapraz ateşine maruz kaldım. Ya bir noktadan sonra doktor bile dayanamadı, çok sıkıştırıyorsunuz dedi. İyi
liyakat olmadan üst yönetim kurulu üyeliğine getirilen CHP ve İYİ Parti üyelerinden şeyler çıkmıştı. Onlara ne gibi testler uygulanıyor eğer liyakatla geliyorsa? Örnek vermek gerekirse Ali Sukas, İBB Ağaç Peyzaj Anonim Şirketi'ne başına getirilmiş. Kendisi eski MHP ve İYİ Parti'nin genel başkan yardımcılığını yapıyormuş. Ali Bey orman mühendisidir, aynen dediğin gibi. AŞAŞ'nin genel müdürüdür. Sendikalarda çalışmış ve sektöre sendikalar üzerinden katkı sunmuş da birisidir. Sendikacı taraf vardır. Artı orman mühendisleri odasına da katkı sunmuş ve odanın yöneticiliğini yapmıştır. Yani liyakatse liyakat yani, anlatabiliyor muyum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Koca bir alan. Desinler ki 1. derecede, 2. derecede akrabasını işe aldı. Bir tane göstersin. Üst düzey yöneticilerinin yüzde kaçını Ekrem İmamoğlu geçmiş yaşamında tanıyordu? Çıkarsınlar. %10'u geçmez, biliyor musunuz? Yani İmamoğlu daha çok profesyonellerle çalışmayı tercih ediyor. Eski CEO'lar, eski genel müdürler. Yani yeni kuşak bir yönetişim tarzı bu. Ben orada eski kuşak bir siyaset erbabının da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da en az İmamoğlu kadar çarşıda pazarda. Öne çıkan politikacıların 24 saat demeyeyim ama bütün hareket halinde kendisinin yanında bulunması gereken, kendisinden daha tecrübeli ve dur onu yapma, bunu söyleme diyebilecek danışmanlarının olması gerekir. Yenilikçiler ve gelenekçiler de ayrılmışlardı Fazilet Partisi'nde ve kongre olmuştu. Abdullah Gül, Erbakancılar tarafından yoğun protestoya uğradığında kürsüye Bülent Arınç çıktı. Ve yine o ağlamaklı edası ve gözleri dolu dolu şöyle dedi. Ben bu davaya aşkımı ve bütün gençliğimi verdim dedi. Şimdi bak mesela ben bugün bunu anlatırken bile etkileniyorum o cümleden. İmamoğlu'nun yanında böyle adamlar eksik. Bu affedilir bir hata değildir ve maliyeti vardır. Eğer böyle bir kadroyla dolaşıyor olsaydı bu Karadeniz gezisinden sonraki hataları da yapmayabilirdi. Siyasi yol arkadaşlarımı yeterince değerlendirmediğim alanlar da olabilir. Belki orada çok aşırı bir el freni kullanmış olabilirim. Niye? Yani o alan çok aşırı siyasallaşsın, partizanlaşsın asla istemem. Onu ben söküp attım zaten bu şehirden. Şu anda sahneye taşımaya çalışıyor arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Başkanım sağ olun. CHP Genel Merkezi ile İmamoğlu'nun siyaseten çok uzlaştığını söyleyemeyiz yani. İmamoğlu'nun Ankara'sı yok. Yani İmamoğlu baştan sona İstanbul yani. Ankara ayağı olduğunu göremedim yani. Bir Ankara ayağı olduğunu söyleyemeyiz. Ben hani tabiri caizse ne zaman istersem genel başkanımla görüşebiliyorum. Ama tabii Ankara'da neticede. Ben sıklıkla Ankara'ya gideyim, görüşeyimi tercih eden birisi değilim. Hani bu da seyahatlere girer. Onun için burada da itinalıyım. CHP Genel Merkezi biraz da işte son süreçte daha eleştirel yaklaşmaya başladı İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun tüm yani araştırmalarda, saha çalışmalarında halen daha iddia sahibi olması da işte bu eleştirilerin bir sebebi aslında. Lider dışındaki birisinin çok fazla ön plana çıkması, tanınır, bilinir olması, sevilir olması genellikle parti merkezindeki sistem tarafından pek hoş karşılanmaz.
Başkanımız Mansur Yavaş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Bu seçimde değilse bile 2028'de potansiyel Cumhurbaşkanı adayıyla karşı karşıyayız şu an biz. Yani hayat onu oraya götürecek. Demirel'in meşhur sözüydü. Bu başkanlık meselesi söz konusu olduğunda siz de başkan olmak istiyor musunuz filan gibi sormuşlardı. Başkan olmayı kim istemez ki demişti. Bu kadar basit. Resul Bey. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla açıkçası ilk böyle bir sohbetten sonra arkadaşlarla ortak karar verdikten sonra ilk sürecini ben başlattım diyebilirim. O günden bugüne yüz yüze ilk buluşmayı İstanbul'da yapmıştık. Teker geldim de. Başkanım. Merhaba. Aynı uçaktan mı geldiniz? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Toplantı dediğimiz o aslında sohbet. Sonra yemeğe geçeriz, yemeğe yeriz. İşte saat 4 gibi buradan hareket edeceğiz Florya sahile. Oradan buraya mı duracağız? O tarafa doğru. Ha buradan o tarafa. O zaman arkayı boşaltacaklar. Yok yani arkamız o tarafa olacak. Şöyle Arkamız o gibi taraf. olacağız. Evet. Tamam. Koyu gölgede. Böyle hani ben odak yapayım. Buyursunlar. Evet. Tamam. Gel buyurun şöyle. Ankara yürüyüş yapalım. Gel. Oldu değil mi? Gel. Araya gir sorun yok. Şeyi kullansın mı diyecektim. Atatürk Ormanı'ndayız diye bir söyleme gerek yani var mı? Atatürk Ormanı'ndayız, buluştuk. Evet, olabilir. Florya Atatürk Ormanı ya da Florya Atatürk Ormanı altına eklenebilir. Nasıl? Şey olarak koyabiliriz. Konum Evet, olarak. konum olarak koyabiliriz. Yani Florya Atatürk Ormanı'nda buluştuk, geliyoruz. Tamam, öyle değil. Harika. Efendim buradayız. Evet. Evet. Nasıl? Biz retweet edeceğiz. Evet efendim. Şu ne? Ortanca mı bu? Ortanca. Bunlar açınca çok Tabii, güzel oluyor. Bir de 4-5 rengi de var biliyorsun. Evet. Buraya ilk geldiğimizde eşimle dediler ki sizin bir lojmanınız var. Oraya gidelim size gösterelim. Gördüğünüz bu koca alan aslında belediye başkanının bahçesi. Enteresandır yani Ümraniye Belediye Başkanı AK Partili evi var burada. Ama Bakırköy Belediye Başkanı yani buranın bulunduğu Bakırköy Belediye Başkanı'nın buradan haberi yok. Böyle komik bir durum. Bir de herkes kendine göre ev yapmış falan. Yani aslında yani 25 yılın özeti. Bir evini böyle yapmış, öbürü öyle yapmış, öbürü öyle yapmış falan. Yani herkesin kendi uslubu var. Bir de nasıl biliyor musun? Geldim harbiden komik yani. 3 metrelik leylandiler. Beyoğlu'nun gibi. Biraz tarz yani. Senlerin hangisi? Bu da. Göstereceğim gel. Şu abi şu. Sen de. Ha? Evet. Baksana lan şu. Eşimle geldik. Eşim direkt dedi ben burada duramam yani. Bura bize göre değil. İsrafı, masrafı ne yapalım diye buraya bir süreç başlattık. Biraz boşaltmak uzun sürdü burayı. Yani göreve geldiğimiz anla demek ki 5 ay sonra boşaltabildik. Ne yapalım diye bir süre düşündü. Arkadaşlara ev ödevi verdim. Farklı görüşler geldi. İstanbul Planlama Ajansı'nı zaten kurma projemiz vardı. Burası o olmalı dedim. Ve burayı öyle başlattık. Burası gençlik atölyesi oldu. Şu bir merhaba diyelim isterseniz. Var mı içeride bilmiyorum. Burayı bir kampüse dönüştürelim dedim. Tabii kutsal bir tarafı da var. Burası aslında Atatürk Ormanı'nın bir parçası. 25 yılın özeti deyince bu ağaçları görüp de niye Ekrem böyle konuşuyor? Aslında ağaçlar var falan. Bu ağaçların çoğu Atatürk Ormanı'nın ağaçları. Yani 1936'da dikilen ağaçlar.
Allah sincap, kirpi, burada acayip. Burada etkinlik alanlarımız var, spor alanlarımız var. Ama tümden yeşil alan arkaya doğru dönüyor. Ama günün sonunda Florya Atatürk Ormanı bir parçası olan bu lojman olarak tasarlanmış 80 bin metrekarelik alan artık halka ait İstanbul Planlama Ajansı. Adalardan, Marmara Denizi'nden seyredin. Yani baskı altında bir şehir. Yani İstanbul'un Marmara kıyısından tutun da yani şöyle şehrin tepelerine doğru baktığınızda şehri baskı altında tutan kötü manzaralar. Bunu derken ben inşaatçıyım. Yani yüksek katlı bina ya da yüksek katlı yapılara karşı birisi değilim. Ama kentin dokusu vardır. Yani İstanbul'a her şeyi doldurma çabası. Şu anda 20 milyon insan yaşıyor bu kentte. İnanın 30 sene öncesinden daha kötü durumda Tarihi Yarımada. Öyle devraldık. Mülteci yoğunlaşmasını yönetemediler. O kamplaşmaları yönetemediler. Çirkinleşti işgaller. Süleymaniye başta olmak üzere kötü dönüşümler. Tarihi Yarımada'ya çok büyük zarar verdiler. Umutsuzlaşan, köşesine çekilen insanlarımız olabilir. Asla böyle bir duyguya kapılmasınlar. Ki İstanbul bütün duyguların ana merkezidir. Bu kent %55'e yakın oyla aksi düşüncede bütün imkansızlıklara rağmen, bütün aşırı fırsatlarına rağmen iktidarın oyunu verdi ve değişimi başlattı. 25 yıldır sağlam bir yenilgi yaşadılar, sağlam. Yani hatta birincisini beğenmediler, ikincisinde daha sağlam bir yenilgi aldılar. Üçüncüsünde daha büyük, daha sağlam bir yenilgi alacaklar, onu da söyleyeyim. Hiç tereddüt duymuyorum. Doğru bir yolculuk. Doğru bir yolculuk. Aklın ve bilimin içinde olduğu bir yolculuk. Bu milleti içine katan bir yolculuk bu ülkenin sorunlarını çok hızlı çözecek. Biz aslında şöyle bir yolculuk tanımlamalıyız. Bir kahraman değil, 85 milyon kahramanı olan bir yolculuk tanımlamalıyız. Bu gücü gösteren halkın olduğu yerde umutsuzluğu herkes kafasından silip atacak. Umut kim? Herkes kendine bakacak. Umut kendisi insanların. Ben ne yapabilirim? Ben kendim için ne yapabilirim? Dediği yerde o toplumun oluşturduğu zincir bambaşka bir güç. Kimse karşısında duramaz.
öncelikle hepinize ve ardından tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye bir çağrı yapmak istiyorum. Hiçbir koşulda yılmayacağız. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Kol kola vereceğiz ve hak ettiğimiz günlere hep birlikte ulaşacağız. Sevgili gençler, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Asla. Size sesleniyorum. Her şey